Dur bir saniye. Sana bir şey soracağım ve cevabın bu videonun seni neden değiştireceğini belirleyecek. Hayatında kaç kez doğru şeyi yaptın ama yanlış zamanda? Kaç kez çok erken konuştun, çok geç harekete geçtin, çok uzun süre kaldın ya da çıkıp gitmen gerekirken döndün? Çoğu insan bunları kader ya da şanssızlık olarak adlandırır. Ama değil. Bunların tek bir adı var. Zamanlama hatası. Ve bu video bir daha o hatayı yapmaman için var. 10 bölüm, 10 kural ve her biri hayatını değiştirecek türden. Hazırsan başlayalım. Bölüm 1. Zamanını iyi yönet. Çünkü zamanını ki im kontrol ederse seni de o kontrol eder. Çoğu insan hayatta güçsüz oldukları için yenilmez. Yanlış anda hareket ettikleri için yenilir. Düşün bir an. Önce konuşurlar, sonra hareket ederler. Hazırlıksız yakalandıklarında tepki verirler. Saygı çoktan yok olmuşken hala orada beklerler. Sabır onları daha güçlü kılacakken uzaklaşırlar. Neden? Cevap basit ama acı verici. Çünkü duygular onların saatini kontrol eder. Onlar zamanı yönetmez. Zaman onların içindeki dürtü tarafından yönetilir. Tek bir hakaret onları hemen tepki vermeye zorlar. Tek bir fırsat kokusu aceleyle hareket etmelerini sağlar. Tek bir yalnızlık anı çoktan ihanet etmiş insanlara geri dönmelerine neden olur. Bu güç değil arkadaşım. Bu eylem kılığına bürünmüş köleliktir. Çünkü hareket etmeyi seçmiyorlar. Bir dürtü tarafından hareket ettiriliyorlar. Ve seçmeden hareket eden herkes er ya da geç seçenlerin oyununa alet olur. Machiavelli bunu çok önceden anlamıştı. Güç sürekli hareket eden adama ait değildir. Güç hareketin ne zaman avantaj yarattığını bilen adama aittir. Çünkü hareket doğru anla buluşmadığında yalnızca gürültüdür. Odaya giren herkes kendini gösterirken güçlü adam oturur ve izler. Kimin gerçekten ne olduğunu görür. Çok konuşanı görür. Baskı altında gerileni, söz vereni, gülümserken gizlice rakip olanı, sadakat pahalıya mal olunca kaybolanı fark eder. Zaman, kelimelerin sakladığı her şeyi ortaya döker. Kimin gerçekten yanında olduğunu ve kimin sadece fırsat kolladığını gösterir. İşte bu yüzden sabır, dürtüsel insanları korkutur. Çünkü onlar hızlı tepki vermeni ister. Tepkin onlara bilgi verir. Öfken yaralarını gösterir. Açıklamaların güvensizliğini ele verir. Çaresizliğin nasıl biri olduğunu gösterir. Aceleciliğin, saatinin kontrolünün onlarda olduğunu gösterir. Ama sen hareketsiz kaldığında ne olur? Önce onlar kendilerini açığa çıkarmak zorunda kalır. Sessizlik baskıya dönüşür. Mesafe sorgulamaya dönüşür. Sabır bir güce dönüşür. Şunu kafana kaz. Gücünü ne kadar hızlı tepki verdiğinle ölçme. Etrafındaki herkes kontrolü kaybederken sen ne kadar süre sakin kalabilirsin? Onunla ölç. Bu pasifleşmek değil. Bu hesaplı olmak. Korktuğunu belli etmeden beklediğin anlar olacak. Hareketsizken aslında ilerlediğin anlar olacak. Ve kimseye neden gittiğini açıklamadan uzaklaştığın anlar olacak. Bu disiplin seni dış etkenlerle yönetmeyi neredeyse imkansız kılar. Heyecanla yönlendiremezler seni. Suçluluk duygusuyla kontrol edemezler. Kendi konumunu yerle bir etmek için kışkırtamazlar. Sen stratejiyle hareket edersin. Duyguyla değil. Şu an bu cümleyi yorum olarak yazmanı istiyorum. Zamanlamam benim gücümdür. Sadece yaz. Çünkü bu bir hatırlatma değil, bir emir. Zamanlamasını kontrol eden adam seçimlerini de kontrol eder. Ve seçimlerini kontrol eden adamı kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Yazdın mı? Devam edelim. Bölüm 2. Ne zaman bekleyeceğini bil. Çünkü her bekleme sabir değildir. Beklemek ancak bilinçli yapıldığında güçlüdür. Çoğu insan bekler çünkü korkar. Zor konuşmayı erteler. Gerekli karardan kaçar ve bu çekimserliğe sabır der. Hayır, bu strateji değil. Bu sakin bir dil arkasına gizlenmiş korkudur. Gerçek sabır bambaşkadır. Gerçek sabır bilgi topladığın, konumunu güçlendirdiğin ve zamanın, baskının ortaya çıkaramadığı şeyleri gün yüzüne çıkarmasına izin verdiğin andır. Korkudan gelen bekleme seni küçültür. Stratejiden gelen bekleme seni büyütür. Machiavelli şunu bilirdi. İnsanlar seni artık izlemediğini düşündüklerinde gerçek yüzlerini gösterirler.
Sadakatsizler dikkatsizleşir. Kibirliler daha yüksek sesle konuşur. Seni yönlendirmeye çalışanlar sabırsızlanır çünkü kışkırtamadıklarını etkileyemezler. İşte bu yüzden erken tepki verme dürtüsüne karşı koymalısın. Her erken tepki konumunu ele verir. Karşındakine neyin seni incittiğini, neyi kaybetmekten korktuğunu açıklar. Ama sen sakin kaldığında bir belirsizlik yaratırsın. Onlar kendilerini sorgulamaya başlar. Ne bildiğini merak ederler. Ne planladığını düşünürler. Taktiklerinin neden işe yaramadığını anlayamazlar. Sessizliğin içinden geçemedikleri bir duvara dönüşür. Ancak beklemek, hareketsiz oturmak değildir. Onlar konuşurken sen çalışırsın. Onlar kutlarken sen hazırlanırsın. Onlar seni küçümserken sen yenilmesi daha zor biri haline gelirsin. Beklerken becerilerini geliştir. Duygularını kontrol et. Kaynaklarını inşa et. Seni köşeye sıkıştırabilecek herkese olan bağımlılığını azalt. Asla boş elle, asla amaçsız bekleme. Ve şunu unutma, dayanıklılığı sadakatle karıştırma. Saygı ortadan kalktıysa, ihanet alışkanlık olduysa, varlığın sürekli hafife alınıyorsa, beklemek gücünü geri getirmez. Sadece insanlara zayıflığa tahammül ettiğini öğretir. Asıl ustalık, zamanın senin için mi yoksa aleyhine mi çalıştığını bilmektir. Kendine şu soğuk soruyu sor. Hareketsiz kalırsam ne güçlenir? Eğer cevap senin konumunsa bekle. Eğer cevap karşındakininse hareket et. Bu tek soru seni sayısız yanlış zamanlamadan kurtarır. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz. Zamanın ortaya çıkarabileceği şeyleri aceleye getirmem. Bu senin disiplininin bir parçası olsun. Hayatını ertelemiyorsun. Çabanın en büyük etkiyi yaratacağı tam o anı seçiyorsun. Bölüm 3. Ne zaman hareket edeceğini bil. Çünkü sabrın bir siniri vardır. Bir an gelir ki sabrın artık bilgelik değil, kaçınma olur. Yeterince gözlemledin, yeterince hazırlandın, yol açıktır. Ama tam o anda korku daha fazla zaman ister. Ve işte tam burada, dürtüleriyle hareket eden kişiler aylarca inşa ettikleri avantajı kaybeder. Kesinlik, izin, güvence beklerler. Hiç gelmeyecek mükemmel bir işaret beklerler. Ama güç, sonsuza kadar bekleyeni ödüllendirmez. Fırsatı fark eden ve kapanmadan önce hareket edeni ödüllendirir. Machiavelli şunu anlardı. Talih, o anı güç ve kesinlikle yakalamaya hazır olanlara gülümser. Direnişin zayıf olduğu anı, fırsatın açık olduğu anı ve çekinmenin başarısızlıktan daha pahalıya mal olacağı anı sezmelisin. Hareket, paniğin ürünü olmamalı, kararın ürünü olmalı. Panikle atılan adım, sabırla kazandığın her şeyi tek bir anda geri verebilir. Hareket ettiğinde duyurma. Planını henüz kazanılmamış insanlara açıklama. Sonuç ortaya çıkmadan alkış arama. Sessiz hazırlık ve ardından kararlı eylem, gürültülü hırstan çok daha etkilidir. Bırak insanlar hala düşündüğünü sansın. Sen çoktan harekete geçmişsin. Sessizliğini belirsizlik için değil, hız için kullandığını anlayamasınlar. Disiplinli adam bir kez hareket eder ama tam anlamıyla hareket eder. İlk direniş ortaya çıkınca misyonu bırakmaz. Bedeli çoktan kabul etmiştir. İşte bu yüzden eylemi ağır basar. Hareket etmeden önce kendine 3 soru sor. Bu fırsat gerçek mi? Konumum yeterince güçlü mü? Bu kararın sonuçlarıyla yaşamaya hazır mıyım? Eğer üçüne de evet diyorsan korkunla pazarlık etmeyi bırak. Harekete geç. O mesajı gönder. O fırsatı kap. Kaçındığın kararı al. Her tereddüt ettiğin gün senden daha az yetenekli ama çok daha kararlı biri istediğin hayata bir adım daha yaklaşır. Yetenek başlatır ama kararlılık bitirir. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz. An geldiğinde korkusuzca hareket ederim. Bunu inançla yaz. Beklemek sana bilgi verir ama hareket sana toprak kazandırır. Dünya niyetlere değil, sonuçlara saygı duyar. Bölüm 4. Ne zaman gideceği ni, bi, el, bi, i, el. Çünkü bazen ayrılmak kazanmanın ta kendisidir. Gitmek kaybetmekle aynı şey değildir. Bazen gitmek kendini kaybetmeyi bıraktığının ilk kanıtıdır. Dürtüleriyle hareket eden kişiler kalır. Çünkü anlaşılmaya bağımlıdırlar. Ölü ilişkilerde, çökmüş ortaklıklarda, aşağılayıcı ortamlarda kalırlar. Çünkü bir açıklama daha yapsalar, değerlerinin geri geleceğine inanırlar. Gelmez.
Seni yanlış anlamaya kararlı olan insanlara değerini kanıtlamaya devam ettiğin andan itibaren konumunu teslim edersin. Machiavelli, ürettiğinden fazla güç tüketen toprağı savunmaya devam etmesini hiçbir yöneticiye tavsiye etmezdi. Kaybedilmiş bir cephe için orduyu tüketmek bilgelik değil, inattır. Sen de etme. Sadakatin ne zaman öz ihanete dönüştüğünü tanımayı öğren. Sabrının ne zaman izin haline geldiğini fark et. Umudun ne zaman bir zincir haline geldiğini gör. Bazı insanlar varlığına değil, senden alabildiklerine bağlıdır. Ve bu ikisini ayırt edemezsen, seni tüketen şeye sadakat adını verirsin. Bazı insanlar varlığına saygı duymaz. Çünkü yokluğunu hiç yaşamamışlardır. Her zaman cevaplayacağını, her zaman affedeceğini, her zaman döneceğini düşünürler. Ulaşılabilirliğin onları umursamaz kıldı. Toleransın onları cesur kıldı. Artık geriye tek bir dil kaldı. Mesafe. Gideceğini söyleme. Dramatik bir son sahne oluşturma. Neyi kaybettiklerini anlamaları için yalvarma. Sadece enerjini geri çek ve gerçekliğin senin yerine konuşmasına izin ver. Güçlü bir ayrılış sessizdir. Çünkü kimseyi yönlendirmek için tasarlanmamıştır. Bu nihai bir karardır. Bir pazarlık hamlesi değil. Seni kovalasınlar diye gitmiyorsun. Artık onlara ihtiyacın olmadığı için gidiyorsun. Bununla birlikte egon her incindiğinde her şeyi bırakma. Disiplinli adam geçici çatışma ile kalıcı saygısızlık arasındaki farkı bilir. Zor konuşmalardan ya da fedakarlıktan kaçmaz. Örüntü netleştiğinde, bedel artmaya devam ettiğinde ve kalmak onu küçültüyorsa ayrılır. Kendine şunu sor. Bu yer geleceğimi güçlendiriyor mu, tüketiyor mu? Bu insan beni yükselmek için mi zorluyor, yoksa kendimden şüphe etmem için mi eğitiyor? Bu bağlılık onurumu koruyor mu, yoksa yavaşça siliyor mu? Duygudan bağımsız cevapla. Özür dilemeden hareket et. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz. Kendimi kaybetmeden önce giderim. Bu sözleri bir sınır haline getir. Huzurunu korumak için izin almana gerek yok. Bir adam insanları ve konumları yönünü kaybetmeden bırakabildiğinde dokunulmaz hale gelir. Kalmanın bedeli onuruna mal olduğunda gitmek yenilgi değil, komuttur. Bölüm 5. Duygunun aneni seçmesine izin verme çünkü iciğindeki engel bazen en tehlikelisidir. Karşındaki en büyük engel her zaman önünde duran kişi değildir. Çoğu zaman engel yanlış anda içinde yükselen duygudur. Öfke avantajın gelmesini beklemeden konuşmanı söyler. Korku mücadele başlamadan çekilmeni söyler. Arzu zaten uzaklaşmakta olanı kovalamana neden olur. Gurur saygının çoktan yok olduğu yerlerde seni tutar. İşte bu şekilde insanlar farkında olmadan güçlerini teslim eder. Geçici bir duygunun kalıcı bir karar almasına izin verirler. Machiavelli şunu anlardı. Kendini yönetemeyen bir adam eninde sonunda başkası tarafından yönetilir. Birisi seni istediğinde öfkelendirebiliyorsa davranışını yönlendirebilirler. Kıskanç, umutsuz ya da korkmuş hissettirebiliyorlarsa senin zamanlamana onlar karar verebilirler. Bu yüzden duygusal kontrol hissizleşmek değildir. Yargın çarpıtılmışken harekete geçmeyi reddetmektir. Hissettiğin şey ile yaptığın şey arasında mesafe yaratmalısın. Öfke geldiğinde onu gözlemle. Korku ortaya çıktığında sorgula. İlk dürtüye itaat etme. İlk dürtü genellikle en kolay yönlendirilenidir. Disiplinli adam duygunun konuşmasına izin verir ama onu yönetmesine izin vermez. Öfke anında sessizliğin zekice bir cevaptan çok daha fazla güç koruduğunu bilir. Korku anında beklemenin, tehlikenin gerçek mi, hayali mi olduğunu ortaya çıkardığını bilir. Her duygu bilgi taşır ama her duygu yetki hak etmez. Mesajı oku ama tahtı teslim etme. Ciddi bir hamle yapmadan önce kendine şunu sor. Tamamen sakin olsaydım yine de aynı kararı verir miydim? Eğer cevabın hayırsa henüz hiçbir şey yapma. Isının vücudundan çıkmasına izin ver. Zihnin komuta dönmesine izin ver. Seni kışkırtan kişi genellikle hıza güveniyor. Tuzağı görmeden tepki vermeni istiyor. O tatmini onlara verme. Aceleye getirilmesi zor, okunması zor ve kandırılması imkansız biri ol. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz. Duygularım bana rapor verir. Beni yönetmezler. Bunu bir yasa olarak yaz. Hiçbir şey hissetmeyerek soğukkanlı olmuyorsun. Her şeyi hissedip yine de geleceğine hizmet eden eylemi seçerek soğukkanlı oluyorsun. İşte gerçek öz denetim budur. Bölüm 6. Hareket etmeden önce tahtayı oku.
Çünkü yanlış algı yanlış karar getirir. Durumu anlamayan bir adam her zaman yanlış tepkiyi seçer. Hız gerektiğinde bekler. Sessizlik onu koruyacakken hareket eder. Ve tek akıllıca karar ayrılmak olduğunda kalır. Bu yüzden zamanlama algıyla başlar. Ne zaman bekleyeceğini, ne zaman harekete geçeceğini ve ne zaman gideceğini ancak tahtayı doğru okuyabildiğinde bilirsin. Harekete geçmeden önce tahtayı görmelisin. Arzu ettiğin gibi değil, gururunun tarif ettiği gibi değil, olduğu gibi. Machiavelli şunu anlardı. Görünüşler kullanışlıdır ama gerçeklik kimin ayakta kaldığına karar verir. İnsanlar yerini almayı planlayarak gülümser. Zayıflıklarını ölçerken seni över. Sadakatinden kazanabileceklerini hesaplarken seni aile olarak çağırırlar. Sözler ucuzdur. Onları söyleyenin hangi çıkarı koruduğunu sor. Saf adam kelimeleri dinler. Uyanık adam örüntüleri inceler. Kazanacak hiçbir şey yokken insanların nasıl davrandığını izler. Hayır dediğinde nasıl tepki verdiklerini gözler. Saygılarının anlaşmazlığa rağmen devam edip etmediğine bakar. Bağlılıklarının, yararlılığın kaybolduğu anlarda varlığını sürdürüp sürdürmediğini fark eder. Bir insanı tek bir ana göre yargılama. Baskı altındaki tekrarlanan davranışa göre yargıla. Her insan hava güzelken sadıkmış gibi davranabilir. Baskı gerçekte kim olduklarını ortaya çıkarır. Başarı kıskançlığı gün yüzüne çıkarır. Mesafe niyeti açığa vurur. Sınırlar kendini hak sahibi sananları ortaya koyar. Görevin herkesten şüphelenmek değil, kanıtlara karşı kör olmayı bırakmak. Birisi karışıklık yaratıyorsa karışıklığından elde ettikleri faydaya bak. Birisi seni aceleye getiriyorsa yavaşlasan ne keşfedebileceğini sor. Birisi birdenbire cömert davranıyorsa satın almaya çalıştıkları erişim hakkını sor. Bu sorular seni soğuk yapmaz, bilinçli yapar. Güdüleri okuyamayan bir yönetici, onları okuyabilenlerin hizmetçisi haline gelir. Ve kimse başkasının satrancındaki bir taş olmak için doğmadı. Bu yüzden kendini yüzleşmeden gözlemleyecek şekilde eğit. Örüntüyü gördüğünü ifşa etmene gerek yok. Bilgi, onu ele verdiğinde gücünü yitirir. Erişimi azalt, alternatifleri güçlendir, çıkışı hazırla. Ama sonsuz analize de takılma. Gözlemin bir amacı var. Karar. Örüntü yadsınamaz hale geldiğinde daha fazla kanıt arama. Genellikle daha fazla kanıt aramanın tek nedeni gerçeğin gerektirdiği şeyden korkuyor olmandır. Bir kişi sana 5 farklı biçimde aynı saygısızlığı gösterdiyse, altıncısı sana yeni bir şey öğretmeyecek. Bir yer sürekli sessizliğini ödüllendirip gücünü cezalandırıyorsa, orası senin yerin değildir. Tahtayı oku, sonra seç. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz. Performanslara değil, örüntülere güvenirim. Bunu disiplinle yaz. Açıkça gören adam kolayca kandırılamaz, aceleye getirilemez ya da suçluluk duygusuyla yönlendirilemez. Bölüm 7. An gelmeden önce avantaj inşa et. Çünkü arkasında güç olmayan zamanlama boştur. Zamanlama, arkasında güç olmadığında hiçbir şey ifade etmez. Bir adam ne zaman hareket edeceğini biliyor olabilir. Ama becerisi, disiplini, kaynakları ve alternatifi yoksa hareketi hiçbir şeyi değiştirmez. Ne zaman gideceğini biliyor olabilir. Ama kimliğinin tamamını tek bir insana, tek bir konuma ya da tek bir onay kaynağına bağlamışsa, yalnızlık hissettirmeye başladığında geri dönmekte gecikmez. İşte bu yüzden akıllı adam krizi bekleyip güçlenmeyi tercih etmez. An gelmeden avantajı inşa eder. Machiavelli şunu anlardı. Bağımlılık en tehlikeli zayıflık biçimlerinden biridir. Çünkü kaybetmeyi göze alamayacağın şey seni kontrol edebilir. İhtiyaç duyduğun her şey birinin eline verdiğin bir koldur. Dikkatlerine ihtiyacın varsa sessizlikleriyle seni aç bırakabilirler. Paralarına ihtiyacın varsa itaatini satın alabilirler. Onaylarına ihtiyacın varsa övgü ve reddetmeyle davranışını şekillendirebilirler. Seni kurtaracak tek bir fırsata ihtiyacın varsa daha güçlü birinin reddedeceği koşulları çaresizlik sana kabul ettirir. Görevin, başka birinin zincire dönüştürebileceği her bağımlılığı azaltmaktır. Birden fazla yol inşa et. Kimsenin elinden alamayacağı beceriler geliştir. Kaynakları sessizce biriktir. Yalnız olduğunu ilan etmeden yalnız ayakta durmayı öğren. Avantaj her zaman görünür bir şey değildir. Bazen seçeneklerin olduğu için sakin kalabilme yeteneğidir. Bazen hayatın kabul edilmeye bağlı olmadığı için hayır diyebilme cesaretidir. Bazen odadan çıkıp hala bir geleceğinin olduğunu bilmenin sessizliğidir.
Çoğu insan korkudan müzakere eder. Erişimi kaybetme korkusundan saygısızlığı kabul ederler. Başka gidecek yerleri olmadığı için yönlendirilmeye katlanırlar. Ama avantajlı adam tutunmaz. Seçer. Sınırları ağırlık taşır çünkü onları uygulamaya hazırdır. Bunu net anla. Sonucu olmayan bir sınır sadece bir istektir. Gideceğini söyleyip hep kalıyorsan sözlerin süs haline gelir. Tehdit edip uygulamıyorsan her tehdidin bir sonrakini zayıflatır. Saygı talep edip saygısızlığı erişimle ödüllendirmeye devam ediyorsan insanlara seni görmezden gelmeleri gerektiğini öğretiyorsun. Güç, eylemlerinin nihayetinde standartlarını desteklediğinde hayatına girer. Zayıflar sana bağımsızlığın onların üzerindeki etkilerini ortadan kaldırdığı için kibirli diyecek. Bırak desinler. Avantajı herkes üzerinde üstünlük sağlamak için inşa etmiyorsun. Kimsenin sana üstünlük kuramaması için inşa ediyorsun. Yine de sahip olduğun her avantajı gösterme. Bir kısım gücünü gizli tut. İnsanların yalnızca durumun gerektirdiğini bilmesine izin ver. Gizem, tüm konumunu incelemeye açmayı reddetmektir. Arfar, şu cümleyi yorum bölümüne yaz. İhtiyaç duymadan önce seçeneklerimi inşa ederim. Karar günü gelecek, bir kapı kapanacak, bir insan seni sınayacak, bir fırsat cesaret isteyecek, bir ihanet, bağlılık ile onur arasında seçim yapmaya zorlayacak. O anda arzunun seviyesine yükselemeyeceksin. Hazırlığının seviyesine düşeceksin. Öyleyse şimdi hazırlan. Bölüm 8. Yokluğunun konuşmasına izin ver. Çünkü bazen kelimeler anlamsızlaşır. Bir an gelir ki kelimeler işe yaramaz. Yeterince açıkladın, yeterince uyardın, yeterince affettin. Bu noktanın ötesinde ek konuşma netlik yaratmaz. İzin yaratır. Her ek açıklama sınırı aşıp zamanını ve standartlarını müzakere etme hakkı almaya devam edebileceklerini öğretir. İşte burada yokluğun gücünü öğrenmelisin. Machiavelli şunu anlardı. Varlık yalnızca garanti edilmediğinde değerlidir. Her zaman ulaşılabilir olan sonunda olağan karşılanır. Dünya neye tahammül ettiğini inceler, sonra davranışını buna göre düzenler. İnsanlar nasıl davranırlarsa, davransınlar kalacağını biliyorsa, bağlılığın sömürülebilecekleri bir zayıflığa dönüşür. Ama varlığın saygıya ve karşılıklılığa bağlıysa, sana erişim bir ayrıcalık haline gelir. Yokluğu çocuksu bir sessizlikle karıştırma. Birini cezalandırmak ya da seni kovalamalarını sağlamak için kaybolmuyorsun. Bu hala bir bağımlılıktır. Çünkü davranışın onların tepkisi üzerine kurulu. Stratejik yokluk farklıdır. Enerjinin daha değerli bir yeri olduğu için geri çekiliyorsun. Yalnızca ihtiyaç duyduklarında seni hatırlayan insanlara cevap vermiyorsun. Açıklığını çıkar aracı olarak kullanan kişilere duygusal erişimi kesiyorsun. Kendini disipline, işe, sağlığa, amaca ve varlığının bedelini anlayan insanlara yönlendiriyorsun. İşte yokluğun otoriteye bu şekilde dönüşür. Standartlarının boş tehditler olmadığını kanıtlar. Soğuk gerçeği anla, eğer birisi sen aşırı vermeyi bıraktığın için unutabiliyorsa, varlığına değil, yararlılığına bağlıydılar. Bırak gitsinler. Gittiğinde tamamen git. Fark ettiler mi diye durmadan kontrol etme. Dolaylı mesajlar gönderme. Sana saygısızlık eden bir yere değişim kanıtı olmadan geri döndüğünde kendi acının pazarlık konusu olduğunu kendine öğretiyorsun. Ve kendi kararlarına güvenemeyen adam güçlü olamaz. Kendine verdiğin söz yasa haline gelmelidir. Bu örüntü burada bitiyor dediysen bitsin. Mesafeyi seçtiysen ona sadık kal. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz. Yokluğum değerimi korur. Kendini arzu edilir hale getirmek için geri çekilmiyorsun. Seni hak etmeyenden kendini uzaklaştırıyorsun. Sınırlarından rahatsız olduğu için sana soğuk diyenler olacak. Öz saygın erişimlerini engellediği için bencil diyenler olacak. Eski, kontrol edilmesi daha kolay versiyonunu özleyip değiştiğini söyleyenler olacak. Konuşsunlar. Rahatsızlıkları kararının yanlış olduğunun değil, doğru damarına nihayet dokunulduğunun kanıtıdır. Bölüm 9. Bas ki senin adına karar vermeden önce sen karar ver. Kim olduğuna karar vermenin en kötü zamanı, etrafındaki her şey çökerken olan andır. Baskı zihnini daraltır. Korku, zayıflığı mantıklı gösterir. Yalnızlık, eski zincirleri tanıdık kılar. Aciliyet, sana her hareketin disiplinli hareketten daha iyi olduğunu hissettirir. Bu yüzden uyanık adam, yasalarını kriz gelmeden önce belirler. Saygısızlık, onu sınamadan önce neye tahammül edeceğini bilir.
Bağlılık onuruna karşı pazarlık yapmaya başlamadan önce nereden ayrılacağını bilir. Machiavelli şunu anlardı: talih uyarı vermeden değişir. Ama hazırlıklı zihin, sakin kalmak için uyarıya ihtiyaç duymaz. Kriz ancak hazırlıksızları şaşırtır. Ne zaman bekleyeceğini bilmek için içsel bir kod oluştur. Bilgi eksik olduğunda bekle. Konumun güçleniyorken bekle. Karşındaki kendini açığa vururken bekle. Ne zaman hareket edeceğini bilmek için kod oluştur. Fırsat gerçek olduğunda hareket et. Hazırlık yeterliyken hareket et. Gecikme pahalıya mal oluyorken hareket et. Ne zaman ayrılacağını bilmek için kod oluştur. Örüntü nettir, saygı koşullu hale gelmiştir ve kalmak öz saygını yerle bir ediyorsa ayrıl. Bu kuralları gergin anın ortasında icat etme. Şimdi karakterine yaz. Aksi takdirde seni yönlendirmek isteyen her kişi kendini istisna olarak sunacak. Her ayartma bu sefer farklı diyecek. Her ihanet, gözlerinin çoktan gördüğünden şüphe etmeni sağlamak için tasarlanmış bir açıklamayla gelecek. Dürtüleriyle hareket eden adam, her anı nasıl hissettiğine göre yargılar. Disiplinli adam, neyin önemli olduğuna dair daha önce verdiği karara göre yargılar. Bu yüzden tutarlılık güç yaratır. İnsanlar ilkelerinin baskıyla değişmediğini fark ettiğinde seni gelişigüzel sınamayı bırakırlar. Standartlarda tahmin edilebilir, harekette öngörülemez olursun. Bu belirsizlik seni korur. Bununla birlikte inatçılığı güçle karıştırma. Katı bir adam kararını değiştirmek gururunu inciteceği için tutar. Stratejik bir adam gerçeklik değiştiğinde konumunu günceller. Ama yeniden değerlendirme gerçeklerden gelmelidir. Suçluluktan, nostaljiden ya da baskıdan değil. Kendine şunu sor: durum gerçekten değişti mi? Yoksa duygularım sadece rahatsız mı oldu? Bu soru seni birçok geri dönüşten kurtaracak. Bunlar affetme gibi görünür ama aslında teslimiyet. Şu cümleyi yorum bölümüne yaz: baskı benim adıma seçim yapmaz. Bunu bir bildiri olarak yaz. Sınama anı gelecek. Biri istediğin şeyi asla satmaman gereken şeyin karşılığında teklif edecek. O anda kimliğini aramaya çalışma. Zaten inşa ettiğin kimliğin içinde dur. Nefes al. Gözlemle. Bedeli ölç. Sonra karar ver. Bölüm 10. Ani seçen adam ol çünkü hayatın 3 kararla şekillenir. Sonunda hayatın 3 kararla şekillenir. Neyi bekleyeceğin, neye doğru hareket edeceğin ve geride neyi bırakacağın. Çoğu insan bu kararlarda hiç ustalaşamaz. Çünkü kendilerine hiç ustalaşamaz. Korkudan beklerler, dürtüyle hareket ederler, bağlılıktan kalırlar. Sonra kendi disiplinsizliklerinin sonuçları için kaderi suçlarlar. Sen farklı olmalısın. Sabrının bir amacı, eyleminin bir kesinliği ve ayrılışının bir netliği olan adam olmalısın. Beklediğinde umutsuzca bekleme. İnşa et, çalış, konumunu güçlendir. Sessizliğin, gürültünün sakladığı şeyleri ortaya çıkarmasına izin ver. Zamanın güdüleri, bağlılıkları, zayıflıkları ve fırsatları açığa çıkarmasına izin ver. Hareket ettiğinde elindeki her şeyle hareket et. Hırsını onu şüpheyle zehirleyecek insanlara duyurma. Sonuç ortada yokken senden faydalanacak kişilerden izin arama. Sakince hazırlan, soğukkanlılıkla karar ver ve her direniş karşısında geri adım atmadan ilerle. Görünür ol, gerçek ol. Ayrılırkense kendinden parçalar bırakma. Aynı kapıya tekrar tekrar dönme. Birini özlemeyi ona ihtiyaç duymakla karıştırma. Bazı bölümler kapalı kalmalı. Çünkü dönüşmekte olduğun kişi geride bıraktığın hayatın içinde nefes alamaz. Bu zamanlamanın son dersidir. Her seçim geleceğini korumalı, şu anki konforunu değil. Çünkü konfor için verilen kararlar seni bugün rahatlatır ama yarın küçültür. Güç, yön kaybetmeden uyum sağlayabilenlere aittir. Pasifleşmeden sabırlı ol. Düşüncesizleşmeden kararlı ol. Boşluğa düşmeden mesafeli ol. Amaç kalpsiz olmak değildir. Dış güçler tarafından etkilenemez olmaktır. İnsanların sessizliğini yanlış anlamalarına izin ver. Sabrını küçümsemelerine izin ver. Sınırlarını soğukluk olarak adlandırmalarına izin ver. Seni hiçbir zaman gerçekten anlamayanlar için uygun kalmak için yaşamıyorsun. Bir zihin inşa ediyorsun ki aceleye getirilemez. Bir irade inşa ediyorsun ki susturulamaz. Bir hayat inşa ediyorsun ki kayıp korkusuyla rehin alınamaz.
Bugünden itibaren ileri adım at ve doğru anları seç. Her hakarete karşılık vermek zorunda değilsin. Her fırsat değerlendirilmeye layık değil. Her ilişki kurtarılmayı hak etmiyor. Ve seçmediğin her şey aslında seçtiğin şeye yer açar. Bazen beklersin, bazen kararlı davranırsın, bazen ortadan kaybolursun ve nedenini hiçbir zaman açıklamazsın. Ve bu üçünü ne zaman yapacağını bilmek, seni çoğu insanın asla ulaşamayacağı bir sükunete taşır. Bilgelik, farkı bilmektir. Güç, ona itaat etme cesaretine sahip olmaktır. Bir adam, aylarca sakin kalabildiğinde ve sonra tek bir kararlı hamleyle her şeyi dönüştürebildiğinde, işte o zaman zamanının efendisi olur. Şu son cümleyi yorum bölümüne yaz. Anı ben seçerim. An beni seçmez. Bu söz senin kodun olsun. Onu korkunun sana yalan söylediği her anda hatırla. Eğer bu sözler sana yabancı gelmedi, aksine çoktandır bildiğin ama bir türlü dile getiremediğin bir şeyi anlattıysa, o zaman şimdi abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü dünya seni her gün acele ettirmeye, kışkırtmaya ya da onurunu çiğneyen yerlerde tutmaya çalışacak. Her gün bir şey senden zamanlamandan vazgeçmeni isteyecek ve her seferinde bu videoların burada seni beklediğini bil. Unutma, dokunulmaz adam etrafındaki her şeyi kontrol eden adam değildir. O tam o anda bekleyen, tam o anda hareket eden, tam o anda uzaklaşan adamdır. Zamanlaması kalkanıdır. Zamanlaması gücüdür. Zamanlaması kimsenin elinden alamayacağı sessiz tahtıdır.